Evet arkadaşlar, Safa Haber FX ne işe yarıyor? Hızlıca bundan bahsedeceğim. Genel olarak Premiere'in içerisinde vakit kaybettiğimiz her şeyi bir araya toplamak istedim. İşleri hızlandırmak adına ve gerçekten yıllardır Adobe'nin getirmediği şeyleri bu plugin'de bulabilirsiniz. Dışarıda Silence Cut, Beatmarkers, SafeZone gibi pluginlere 100-150 dolar vermenize hiç gerek yok. Hepsini bu plugin'de bulabilirsiniz arkadaşlar ve çok ucuza veriyorum. Şimdi uygulama bu nasıl çalışıyor? Öncelikle birinciden başlayalım. Silent Cut özelliğini kullanacağım. 17 dakikalık bir video indirdim. Bunun arasındaki boşlukları hemen hemen görüyorsunuz. Çok ufak boşluklar var. Şimdi bunu başlat dediğim anda otomatikte kalmasını öneriyorum bu arada. Başlat dediğim anda boşlukları bulacak ve araları silmiş olacak. Şimdi bakalım. Başlata tıkladım arkadaşlar. Evet şu anda otomatik olarak buldu. Öncelikle seçiyor boşlukları. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar şu anda kestiği yerleri silme işlemine başladı. 228 klip silindi, 114 bölge diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne cevap alır? 7 7 7. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arada herhangi bir boşluk yok. Konuşma boşluklarına göre kesme işlemini yapmış bulunmakta. Bu özelliğimiz çalışıyor. Şu anda bir müzik attım timeline'ıma. Beatmaker'ımız ne işe yarıyor? Şimdi Beatmaker'da belli başlı bölümlerimiz var. Ben bunları default olarak ayarladım. Oynamanızı da önermiyorum. Öncelikle Kickmaker ekle dediğim zaman klibi analiz ediyor. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstte bu şekilde markerlarımı da atmış bulunmakta. Şimdi şu aralara neden atmadı diyeceksiniz. Buralarda herhangi bir kick bölümü yok. Yani vuruş kısmı yok. Gördüğünüz gibi buraları tam olarak seçmiş. Şimdi ileri gelelim. Burada neden fazla marker var? Çünkü burada şarkının drop kısmı. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Biz bunu seçtik ama ne işimize yarayacak? En altta gördüğünüz gibi video kes ve ses kes bölümlerimiz var. Şimdi bu seçmiş olduğum markerları şu şekilde tıkladığımız zaman ses bölümü arkadaşlar. Yani audio track bölümünün birincisi. Kes dediğim anda hepsini teker teker seçmeye başlıyor. Bir nevi Silence Cut mantığı düşünebiliriz. Bu yöntem üzerinden çok seri biçimde kliplerimizi beat'e uygun şekilde yapabiliriz. Yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi tüm beatmaker'ların üzerindeki her şeyi tek tek kesmiş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet bu şekilde beatmaker'ımız çalışıyor arkadaşlar. Klipleri isterseniz bu şekilde hızlı biçimde kurgulayabilirsiniz. Şimdi üçüncü özelliğimize geçelim. Nest özelliğini size göstereceğim. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz tek tek seçip bu şekilde sağ tık Nest yapıyoruz. Ama vaktimizi alıyor. Yani toplu biçimde Nest yaptığımız takdirde de gördüğünüz üzere hepsini bir araya alıyor. Ama hepsini tek tek Nest yapmak istediğimiz zaman çok zor oluyor. Hepsini seçtim arkadaşlar. Nest'e bastım. İstersek buradan isim verebilirsiniz. Bastım arkadaşlar. Ve bu kadar. Süreci bu şekilde çok hızlandırıyor. İsterseniz bunları klasörleyerek kullanabilirsiniz. Burada ben bu bölümü mesela dondurmak istiyorum arkadaşlar. Yani uzatmak istiyorum. Genelde bir Premiere kullanıcı olarak ne yapıyoruz? Şu bölüme geldik. Evet, frame hold dedim. Burayı kare olarak dondurdum. Yani süreci çok uzatıyor. Bunun da kısa yolunu yapmış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar geri yaptım. İstediğim herhangi bir yerde durdum. Freeze frame'e bastım ve fotoğrafım hazır. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da yine nereye export ediyor derseniz dosya konumu belgelerimizin içerisinde arkadaşlar. Ardından burada Warp Stabilizer özelliğimiz var. Genelde biliyorsunuz Warp atmak istediğimiz zaman efekt bölümüne giriyoruz ve buraya Warp Stabilizer yazıp hepsini bu şekilde atıyoruz. Fakat efekt bölümünü hiç açmadan buradan hepsini seçtim ve Warp'a bir kez tıkladığım an gördüğünüz gibi Warp Stabilizer işlemleri başladı. Bu özelliğimiz bu şekilde. Quad Layout özelliğimiz var. Bu ne işe yarıyor? Interview tarzı videolarda çok işinize yarayacak. Şimdi mesela kılavuz çizgisi oluştur dediğim anda bakın böyle koyu bir nokta diyelim. Sizi 4 noktaya bölüyor. Bu ne işe yarayacak? Şimdi bundan bahsedelim hemen hızlıca. Şöyle yukarı alalım. Şimdi burada klimimizde 1 bölü 2 yaparak üste, alta, sola. Bakın gördünüz mü? Yani elinizde farz edin ki 4 tane video var ve siz bunları tek tek elle bölmek istemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela 1 bölü 4'te sol bölümü aldım. Hemen bir klip daha ekleyelim. Bunu da sağ üstü eklemek istiyorum. Bakın gördünüz mü? İsterseniz bunun gözünü kapatabilirsiniz. 4 tane videoyu bu şekilde yan yana koyabiliyoruz.
Bakın ne kadar kısa sürdü. Yani bu işlemleri yapmak normalde biliyorsunuz arkadaşlar, elle tek tek bu şekilde pozisyon vermek falan gerçekten çok zor işler. Bu süreci kısaltmak adına böyle bir özellik sundum sizlere. Umarım beğenirsiniz. Adjustment Layer özelliği. Adjustment'ı attım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle uzattım. Adjustment'ı plugin içerisinde tanıtıyoruz. Şu anda bu adjustment ile işimiz kalmadı. Silebilirim. Sildim. Hepsini seçtim ve layer ekledim. Şimdi evet, tamamını ekledi. Farkındayım. İsterseniz buradan her klibi ayrı layer olarak seçebilirsiniz. Seçtim ve ekledim. Bu kadar basit. Ve bir özellik daha ekledim sizler için. Hepsini seçtik. Her kesime kısa layer bölümümüz var arkadaşlar. Bunu ekle dediğimiz anda gördüğünüz gibi bu aralara adjustment layer eklemiş bulunduk. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Seçtik hepsini. Flash patch efekti mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm efektleri tek seferde bu video kliplerin arasına bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Hepsi çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi burada gördüğünüz gibi bir söyleşi var. Konuşuyorlar, aralarda boşluklar var vesaire vesaire. Altta da müziğimiz var. Şimdi fark edelim ki biz bu videonun altına müzik koymak istiyoruz ama şimdi her konuşma bölümünde böyle elle tek tek işte burayı kıs, burayı yükselt, yani bunlara uğraşmak istemiyoruz değil mi? Audiodaki eklentisini sizler için ekledim. Şimdi nasıl çalıştığını göstereyim hemen. Arkadaşlar öncelikle üst klibimizi seçtik. Audiodaki bölümüne geldik. Burada otomatik olarak seçilirse daha iyi olur. Konuşmayı analiz et. Şu anda üstte konuşmayı analiz et arkadaşlar. Alttaki bölüme geldim. 6 şarkımız var. Diyor ki şarkınız kaçıncı track'te? Sol altta gördüğünüz gibi Audio 2 bölümünde. Burada da 2 yazıyoruz. Premiere'nin standartında kalabilir. Buna kıs dedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yani boş kara bulup oralarda müziği yükseltiyor. Bunu tabi ince ayarları yapılacak arkadaşlar. Bunları da size upgrade olarak vereceğim. Bu şekilde Audio Ducking pluginimiz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ses bölümümüz var. Genelde biliyorsunuz efekt paneline girip birçok efekti aramak zorunda kalıyoruz. Ama ne gerek var? Ben genelde en çok kullandığım efektleri size sırayla buraya yazdım. Mesela Low Pass Filter. Bastım arkadaşlar. Şu anda Anında ne yapmalıyız? gördüğünüz gibi videomuzun üzerine Low Pass filtresi attı. Çok basit biçimde. İsterseniz diğerlerini de atabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde 4 tane efektimi atmış bulunmaktayım. Ardından ses kütüphanesi arkadaşlar. Tıkladığım zaman burada önünüze size vermiş olduğum ses efektleri çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi timeline'a düşmedi. Bunun sebebi arkadaşlar, timeline'da herhangi bir dosyanız varsa bunun üzerine yazma işlemi yapmasın diye ben özellikle bunu bu şekilde kodladım. Project paneline otomatik olarak ses düşüyor. Bunu isterseniz çekip videonun altına yerleştirebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Benim en sevdiğim bölüm, bu genelde kurumsal iş yapan insanlar için çok daha iyi, gradient bölümü arkadaşlar. Ben bunu özellikle ekledim. Buradan yatayı seçiyoruz. Klibi seçtim. Ekle dedim ve bu kadar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Altta bir gradient bölümü. Gördüğünüz gibi yazımızı ekledim. Yazı gayet rahat okunuyor. Gradient'ı kapattığımda yazıyı okuyamıyoruz işte. Özellikle gradient seviyesini bu şekilde belirledim. Genelde böyle alt yazılı videolarda bu gradient'ı ekleyerek işinizi çok rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Özellikle logo bölümü ekledim arkadaşlar. Şimdi elimizde bir logo varsa bunu böyle sağ alta sağ üstte işte vesaire. Mesela Soğuk Savaş'ın logosu eklenmiş, gördünüz mü arkadaşlar? Ama bunu elimle her seferinde uğraşmak istemiyorum. Soğuk Savaş'ın logosunu buldum internet ortamında. Şimdi gördüğünüz gibi böyle logoyu aldık. İşte sağ yukarı koyduk, saldık. Yani neden uğraşalım ki arkadaşlar? Şimdi kısaca ben size gösteriyorum. Timeline'da klibi seçtim. Watermark logo dedim. Ben bunu sağ alta koymak istiyorum. Sağ alt müsait olduğu için. Sağ altı seçtim. Arkadaşlar şimdi masa üstünde geldiğimde bakın otomatik olarak sağ alta attı. Ve opacitesini 80'e düşürdü. Genelde bilirsiniz filigran olarak atıldığı için ben bunu 80 olarak belirledim. İsterseniz yüzde seçin. İsterseniz 100, isterseniz 20 yapın. Ama 80 ideal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ üstte de logomuz görünmekte. Ufak tefek tasarımla uğraşan arkadaşlar Color Mathe'in ne kadar iğrenç bir özellik olduğunu bilir. Color Mathe'i seçtim. İşte tamam dedim. Buradan rengini seçtim. Okeyledim. Timeline'e çektim. Yani anlatabiliyor muyum? Ne kadar yorucu. Ne gerek var? Color Math bölümüne geldim. Burada arkadaşlar 10 tane rengimiz var. Özellikle en çok kullanılan renkler. Ben sarı istiyorum. Gördüğünüz gibi sarıya bastığım anda otomatik timeline'ıma düştü. Ve çektim.
Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi en alttaki bölüm ne işe yarıyor? Ben şimdi size bunu bahsedeceğim. Genelde arkadaşlar sekans değişikliği. Çoğumuz genelde ne yapıyoruz? Bakın sekansımız burada. Sekansın işte sekans bölümüne geldik. Buradan tek tek elle ayarlıyoruz vesaire. Gerek yok arkadaşlar buna. Sekans Resolution'a geldim. 1080 dikey 4K. Tıkladım. 1080'e bastım. Projemiz zaten 1080. Dikey çektim ve gördüğünüz gibi bu şekilde oturdu. 4K. Şu anda projemiz 4K'ya çekti. İsterseniz gösteriyorum. Burada 4K şeklinde yapmış bulunmakta. İsterseniz projeyi 4'e yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar link medya özelliği offline dosyaları tara. Yani genelde bir projenin içerisinde kayıp bir dosyanız varsa bunu tarıyor. Ardından size dosyaların nerede olduğunu söylüyor. Yani daha pratik bir yol olsun diye bunu ekledim. Proxy Manager. Proxy ne işe yarar arkadaşlar? Genelde çok yüksek kalitedeki dosyaları bilgisayarımızda oynatamadığı için bunları daha hızlı okuyabilmesi için proxy yaparız. Ben özellikle sadece 4K dosyaları seçmesini istiyorum. Çünkü 1080 dosyalar için genelde proxy ihtiyacımız olmuyor arkadaşlar. 4K dosyaları topla dedim ve gördüğünüz gibi timeline'daki tüm dosyaları 4K'nın içerisine yerleştirdi. Burada sadece 4 tane 4K çözünürlüğünde videom varmış. Şimdi ben normalde ne yapıyordum arkadaşlar? Sağ tık, proxy, create proxy vesaire vesaire işte buradan dosya konumu seçiyoruz. Ben bunu minimuma indirmek için bu özelliği ekledim. Ardından projeyi tara. Eğit amaçlı 4K olan dosyaları önüme serdi. Aşağı indim. Gördüğünüz gibi burada Apple projesi seçtim. Çıktı klasörünü seçtim. Yani nereye çıktı almamı istiyorsa işte oraya seçtim arkadaşlar. Ve Media Encoder'a gönder. 2 tane öğe, 4 tane öğe. Burada 4 tane öğenin Media Encoder'a gönderdiğini söylüyor. Ve gördüğünüz gibi Media Encoder açılıyor. Ve kuyruğa eklemeleri yaptı. Ve başladı. Şimdi en önemli işleri aşırı pratikleştiren bir özellik gösteriyorum. Şimdi sol üstte gördüğünüz gibi timeline'ım karıştı yani. Şu anda her şey var. Her şey her yerde. Şimdi Organize Project paneli var arkadaşlar. Buna tıkladığım anda neler oluyor izleyelim. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. İmaj bölümü, aset bölümü, sekanslar ve videolar. Gördüğünüz gibi bu şekilde uygulamamız çalışıyor. Şimdi arkadaşlar genelde biliyorsunuz ki dikey videolarda Instagram böyle sağ sol alt bölümlerde genelde bu şekilde butonlar çıkıyor. Save son bölüm ekledim. İsterseniz bunu açıp kapatıp güvenli alanı görebiliyorsunuz. Yani bu özellikle kırmızı bölümler videonun kesilme ihtimali olan yerler. Genelde Instagram bu bölümlere yakınlaştırıyor. Ya da bazı telefonlarda göremiyorsunuz. Bu şekilde bir arayüzümüz var. Bu şekilde garanti olarak dikey video yapabiliyorsunuz. Umarım plugin'i beğenirsiniz. Kesinlikle problemleri mail üzerinden gönderin.